Yapay zeka tehdit mi yoksa fırsat mı? Geleceğin yapay zeka meslekleri neler? Hazırsak başlayalım. Yapay zeka çalışma şeklimizi kökten değiştiren ve gelecekte meslekleri dönüştürme potansiyeline sahip bir teknolojidir. Yapay zekanın gelişmesi birçok mesleğin otomasyona uğramasına ve bazı mesleklerin ortadan kalkmasına neden olabilir. Ancak aynı zamanda yapay zeka yeni iş imkanları da yaratacaktır şüphesiz. Yapay zekanın meslekler üzerine etkisine değinecek olursak, çalışma dünyası hızla dönüştürülüyor ve birçok meslekte köklü değişikliklere yol açıyor. Yapay zekanın gelişmesi ve yaygınlaşması bazı mesleklerin ortadan kalkmasına, bazılarının ise dönüşmesine neden olacak. Tekrarlayan ve rutin görevler içeren bazı meslekler yapay zeka tarafından otomasyona en çok açık mesleklerdir. Bu tür meslek gruplarını sıralamaya kalktığımızda veri giriş operatörleri, fabrika işçileri, telemarketing tarzı çalışanlar, muhasebeciler ve sekreterler gibi. Yapay zeka bazı mesleklerin tamamen ortadan kalkmasına neden olmasa da bu mesleklerin iş tanımlarını ve gerekli becerilerini de dönüştürebilecekler. Bu tür mesleklere baktığımızda doktorlar, avukatlar, öğretmenler, mühendisler ve satış temsilcileri gibi başlıca meslek grupları. Bu baktığımız mesleklerde ise doktorlar tarafında mesela hastaları teşhis ve tedavi edenler, yapay zekanın doktorlara teşhis koyması gibi tedavi planları oluşturmaları gibi bu tarz iletişim kurmada yardımcı olabilirler. Avukatlar tarafında ise hukuki araştırmalar yapabilir, dava dilekçeleri hazırlayabilir, ya da mahkemede müvekkillerini temsil edebilirler. Yapay zeka avukatlara hukuki araştırma da yapabilir. Belge inceleme ve davaların sonuçlarını tahmin etme gibi konularda da yardımcı olabilir. Öğretmenlere ders materyallerini hazırlama gibi, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimini oluşturma ya da öğrenci ilerlemesini takip etme gibi birçok konuda yardımcı olabilirler. Mühendislik mesleğine baktığımızda ise ürünleri ve sistemleri tasarlayıp geliştirir ya da test edebilirler. Yapay zekanın mühendislere tasarım optimizasyonu, simülasyon ya da test otomasyonu konusunda da yardımcı olabilecekler. Satış tarafına baktığımızda satış temsilcilerinin müşterilerle ilişkiler kurmalarında, işte ürün ya da hizmetleri sunmaları ya da satışları tamamlama tarafında yapay zekanın satış temsilcilerine potansiyel müşterileri belirleme gibi satış teklifleri hazırlama ya da müşterilerle iletişim kurma konusunda da yardımcı olabilecekler. Peki yapay zekanın getirdiği yeni meslekler neler? Hızlıca bakalım onlara da. Hani yapay zeka yaygınlaştığında da bazı mesleklerin ortaya çıkmasına neden olacak. Mesela veri bilimci gibi, yapay zeka mühendisliği gibi, robotik uzmanlık alanın gibi, mesela etik hacker gibi. Şimdi hacker derken öyle bir hacker değil, bunun da açıklamasını yapacağım size. Yapay zeka tasarımcısı gibi. Mesela bu mesleklerin içeriğine baktığımızda, şimdi veri bilimci dedik ama büyük veri kümelerini analiz edip yani anlamlı bilgiler çıkarabilir ya da yapay zeka modelleri geliştirerek ve yönetmek için de gerekli olabilecek bir meslek alanı olacaktır veri bilimci ki bu günümüzde başladı. Tabii ne kadar başta o bir ayrı konu. Bir de yapay zeka mühendisi mesleği var yeni gelecek olan tarafta. Yapay zeka modellerini tasarlayıp geliştirebilir ya da uygular. Yani yapay zeka mühendisleri algoritmaları ve yapıları gibi yazılım geliştirme konusunda da uzman olabilirler. Hani bu tarz şeylerde. Onun haricinde robotik uzman dediğimiz robotları tasarlayıp geliştirebilir, programlar ile çalıştırabilir. Robotik uzmanları yapay zekanın hani mekanik ve elektronik mühendislik konusunda da bilgi sahibi olması gerekli. Şimdi az önce dediğim gibi etik hacker mesela bilgisayar sistemindeki güvenlik açıklarını bulabilir ve bunları düzenleyebilir. Hani etik hacker dediğimiz yasa uzmanlık neyse hani kişisel verileri koruma kanununda olduğu gibi mesela IT sektöründe, bilişim sektöründe genelde maddeler vardır, yasalar. İşte 27.001 gibi, işte 56.51 gibi, bunun gibi birçok şeyler var. İşte sızma testlerini yapay zeka aracılığıyla yapabilirsiniz. SIAM çalışmaları yapabilirsiniz. İşte benim ağımda domaine dahil olan böyle profesyonel bir network ağımda benim yapımda neler var gibi bazı değerleri inceletmesini sağlattırabilirsiniz. Hani size diyebilir ki ya bak şurada şu açığın var bunu kapattırmalısın. İşte burada bu var şunu hayır bunu kurmalısın gibi birçok alanda birçok düzeninizi A'dan Z'ye çok rahatlıkla inceleyebilir ve size eksik taraflarınızı şey yapabilir. İşte etik hacker dediğimiz konu bu.
Bunu yapan firmalar var, işte siber denetleyiciler vesaire ama bu normal birey olarak var. Hani bunu bir yapay zeka olarak düşündüğümüzde çok daha farklı bir ortama geliyor konu. Bir de hani yapay zeka tasarımcısı mesleği var. Hani yapay zeka modelleri için kullanıcı dostu arayüzler sunabilir. Bunları tasarlar ya da geliştirebilir ve bu yapay zeka tasarımcıları kullanıcı deneyimini ve kullanıcı arayüzü tasarım konusunda da uzman olabilirler. Şimdi yapay zeka çağında başarılı olmak için gerekli bazı becerilerin olması gerekiyor. Çünkü çalışma dünyamızı dönüştürdüğümüz bir çağda yaşıyoruz. Dönüşüm iş gücü piyasasında da önemli değişikliklere yol açıyor. Hani yapay zekanın artan yeniliklere göz ardı etmemek, göz önüne alındığında ise gelecekte başarılı olmak için hani böyle insanların sahip olması gereken becerileri de değişiyor. İşin açıkçası daha çok alanda insanları geride bırakırken yapay zeka yaratıcılık halinde insanoğlunun hala en güçlü yönlerinden biri olabiliyor. Yaratıcı düşünme becerisi, yapay zekanın yapamadığı şekilde yeni fikirler üretebilir. Problemlere yenilikçi çözümler bulmak ya da karmaşık durumlarda başa çıkmak için kritik bir önem taşıyor yaratıcı düşünme. Bir de eleştirici düşünme konusu var. Yapay zeka büyük miktarda veriyi işleyebilse de bu verilerin yorumlanması ve analizi tarafında insan becerisine ihtiyaç var. Yani eleştirisel düşünme becerisi yapay zekanın ürettiği verileri değerlendirmek ya da ön yargı gibi hataları tespit etmek ya da doğru bilgilere dayalı kararlar vermek için gerekli eleştirisel düşünme. Problem çözme tarafında mesela yapay zeka birçok sorunu otomatik olarak çözebilse de karmaşık ve belirsiz problemler insan müdahalesi gerekmekte. Hani problem çözme becerisi yapay zekanın çözemediği problemleri tanımlamak, alternatif çözümler üretmek için en uygun seçenekleri sunarken uygulama için önemli mesela problem çözme konusu. Ve iletişim becerileri mesela hani yapay zeka insanlarla etkileşime girebilse de mesela bu ChatGPT 4o'da gördük. Sonra Google Gemini'de da gördük mesela. İnsanlarla etkileşime girebilir de etkileşim kurma yeteneği hala insanoğlunun tek elinde var ama insan becerileri yapay zeka ile açık ve net bir şekilde iletişim kurmak, ekip üyeleriyle işbirliği yapmak ve fikirleri etkili bir şekilde sunmak için gerekli. Bundan sonra da geldiğimiz taraf bunun beraberinde bir zincir halkası gibi düşünün. Takım çalışması. Yani yapay zeka birçok görevde insanlara yardımcı olabilse de takım çalışmasının başarısının anahtarı olmaya devam etmekte. Takım çalışma becerisi yapay zekaya dahil olmak üzere farklı ekip üyeleriyle birlikte işbirliği yapmak, ortak hedeflere ulaşmak ve sinerji yaratmak için de önemlidir mesela. Yapay zeka çalışma hayatımızda giderek daha önemli bir rol oynadıkça yapay zekayı anlamak ve kullanmak da bir gereklilik haline geliyor. Yapay zekanın okuryazarlığı temellerini, çalışma prensiplerini ve etik ilkelerini bilmek ve yapay zeka ile iş hayatında etkili bir şekilde kullanmak için önemli bu yapay zeka okuryazarlığı. Sonuçta bu yapay zekayı siz eğitiyorsunuz. İleride olabilecek tarafları iyice bir senkronize edip devam etmek gerekiyor. Hani derler yani 3 adım, 5 adım, 10 adım sonrasını görmek gibisinden. Hani ne için yapmanız gerekiyor, nerede kullanmanız gerekiyor ve hedefleriniz doğrultusunda bunu eğitmeniz önemli. Ek beceriler tarafında da mesela yapay zeka çağında başarılı olmak için uyum yeteneğinin hani sürekli yapay zeka gelişmesi ve değişmesi, insanların bu değişime ayak uydurması ve yeni beceriler öğrenmesi gerekiyor. Az önce de bahsettiğim konu bu. Sonrasında ise öğrenmeye açık olmak geliyor. Hani yapay zeka çağında bilgi becerilerin ömrü kısalıyor ama bu sürekli öğrenmeye açık olmak ve yeni bilgiler edinmek başarının anahtarı olması gerekli. Çünkü az önce de değindiğim hususlardan bir tanesi olan teknolojiyi kullanma becerisi yapay zekanın birçok iş sürecinde kullanılmasıyla alakalı. Hani bu nedenle de teknoloji kullanma becerisine sahip olmak ve yapay zekayı iş hayatınızın etkin bir şekilde kullanmak önemli oluyor. Bunlarla birlikte ne geliyor? Hani eğitim ve bu becerinin geliştirmenin önemi. Burada yapay zekanın etkisini nasıl olabiliyor? Hani buna bir bakalım. Yapay zekanın iş dünyasını dönüştürücü etkisi eğitim ve beceri geliştirmeyi her zamankinden daha önemli bir hale getiriyor. Sonuçta yapay zekanın getirdiği değişimlere ayak uydurabilmek için eğitim sistemi ya da bireylere kazandırılması gereken beceriler ve eğitim sistemi yapay zekanın gerekliliklerine uyum sağlayabilecek şekilde güncellenmeli. Neler içermeli mesela bunlar? Öncelikle yapay zekanın temelleri ve çalışma prensiplerini bilmek gerekiyor. Hani bu temel kavramaları, algoritmaları ve çalışma prensiplerini dahil etmek gibi. Öğrencilere yapay zekanın işleyişini ve potansiyellerini anlamalarına yardımcı olmak gibi.
Sonra yapay zekanın etik kullanımı gibi, hani etik kullanım dediğimizde eğitimde önemli bir yer tutmalı. Çünkü öğrencilere yapay zekaya ve ayrımcılık gibi potansiyel risklere ve bu riskleri nasıl azaltabilecekleri hakkında bilgi verilmeli. Sonrasında yapay zeka ile ilgili yeni mesleklerin edinilmesi tarafında bu yaygınlaştıkça yapay zeka tarafı veri bilimci, yapay zeka mühendisleri, robotik uzman gibi yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Farklı sektörlerde ve farklı alanlarda yapay zekanın kullanımıyla sağlık, finans, üretim, perakende gibi birçok farklı sektörleri de kullanılmalı mesela. Eğitim sistemin yapay zekanın farklı sektörlerde nasıl kullanıldığını ve bu sektörlere nasıl katkı sağladığını öğrencilere gösterilmesi. Eğitim ve beceri geliştirmeye yapılan yatırımlar yapay zekanın potansiyelini tam olarak kullanmamızı ve yapay zekanın getirdiği değişimlere hazır olmamızı sağlayacaktır. Ve evet, geldik bir videonun daha sonuna. Bu videoda sizlere yapay zekanın ilgili geleceğin mesleklerini nasıl etkileyecek, tehdit mi yoksa fırsat olarak çevirecek anlatmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.